İnsanlık tarihini anlatan binlerce kitap yazıldı. Ancak bunların çok azı tarihi, antropolojiyi, biyolojiyi ve felsefeyi tek bir potada eritip milyonlarca insana ulaşmayı başarabildi. Geçtiğimiz haftalarda tam da bu tanıma uyan iki eseri, Richard Dawkins'in Gen Bencildir ve Jared Diamond'ın Tüfek, Mikrop ve Çelik adlı kitaplarını incelemiştim. İşte bugün bu muazzam geleneğin en güncel ve en popüler halkasına geliyoruz. Yuval Noah Harari'nin Sapiens, Hayvanlardan Tanrılara İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi adlı çalışması. Nitekim Harari de kitabının ön sözünde kendisine büyük resmi görmeyi öğrettiği için Jared Diamond'a özel olarak teşekkür ediyor. Peki, ilk olarak 2011'de yayınlanan ve 65'ten fazla dile çevrilen bu kitap neden son yılların en çok konuşulan popüler tarih eseri oldu? Milyonları peşinden sürükleyen sır neydi? Çünkü Harari sadece geçmişte ne olduğunu anlatmıyor. O zihinlerimizi zorlayan bambaşka bir sorunun peşinden gidiyor. Yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıkan sıradan bir insan türü nasıl oldu da bu gezegenin mutlak efendisine dönüştü? Aranızda hemen yahu modern insanın yaşı 200 bin yıl değil miydi diye düşünenler olabilir. Haklısınız. Yakın zamana kadar öyle biliyorduk. Ancak 2017 yılında Fas'taki Cebel İrkut sahasında bulunan fosiller tüm ezberleri bozdu. Bu keşif türümüzün kökenini 100 bin yıl daha geriye, yani günümüzden 300 bin yıl öncesine çekti. Üstelik anladık ki insanlık sadece Doğu Afrika'da değil, kıtanın bambaşka bölgelerinde de eş zamanlı olarak evrimleşmiş. Bugün yeryüzünde tam 8 milyar insanız. Devletler kuruyor, kıtaları devasa ekonomik ağlarla birbirine bağlıyor, uzaya mekikler gönderiyor ve yaşamın genetik kodunu değiştirecek teknolojiler üretiyoruz. Ama unutmayın, tarih sahnesinde geçirdiğimiz zamanın çok büyük bir kısmında bizler doğadaki milyarlarca canlı arasında sadece sıradan bir figürandık. Ne bir aslan kadar güçlüydük, ne bir çita kadar hızlı, ne de bir mamut kadar heybetli. Peki bizi öne geçiren neydi? Harari'ye göre başarımızın ardındaki asıl güç fiziksel kapasitemiz değil, inanılmaz sayıda insanın değişen durumlara ayak uydurarak devasa gruplar halinde işbirliği yapabilmesiydi. Evet, şempanzeler, kurtlar ya da arılar da işbirliği yapar. Ama onların ortaklığı sadece birbirini tanıyan küçük, kısıtlı gruplarla sınırlıdır. İnsanlar ise bizler hayatımızda hiç görmediğimiz, dünyanın öbür ucundaki milyonlarca yabancıyla ortak kurallar, ortak değerler ve ortak hikayeler etrafında bir araya gelebiliriz. Düşünün, bir devleti, bir şirketi ya da bir hukuk sistemini fiziksel olarak göremez veya elinizle tutamazsınız. Para bile değerini fiziksel varlığından ziyade arkasındaki toplumsal güven sözleşmesinden alır. Somut dünyada karşılığı olmayan bu kavramlar yalnızca biz onlara ortaklaşa inanmaya devam ettiğimiz sürece yaşarlar. Harari'ye göre ormanda yan yana yürüyen iki şempanze gözleriyle görmedikleri kutsal bir varlık adına ellerindeki muzu birbiriyle paylaşmazlar. Ama insanlar ortak bir hikayeye inandıklarında bambaşka bir boyuta geçerler. Birbirini hiç tanımayan milyonlarca insan sırf aynı fikrin peşinden giderek devasa tapınaklar inşa edebilir. Köklü kurumlar kurabilir. Hatta vatan, millet, din ya da insanlık gibi ortak idealler uğruna ölüm dahil her şeyi göze alabilirler. Harari kitabının ana tezinde uygarlığımızı inşa eden şey kas gücümüz değil, milyonları görünmez bir ağ gibi birbirine bağlayan bu ortak kurgulara inanma yeteneğimizdir diyor. Harari'ye göre insanlık tarihindeki o ilk önemli kırılma noktası yaklaşık 70 bin yıl önce gerçekleşen bilişsel devrimdi. Bu dönemde Homo sapiens'in beyninde sessiz sedasız bir kıvılcım çaktı. İletişim becerilerimiz ve soyut düşünme kapasitemiz tamamen kabuk değiştirdi. Atalarımız artık sadece ormanda gördükleri somut tehlikeleri anlatmıyorlardı. Gerçekte var olmayan şeyler, efsaneler, görünmez ruhlar ve ortak kimlikler üzerine de konuşmaya başlamışlardı. Harari'nin üzerine basa basa söylediği gibi insanı benzersiz kılan şey yalnızca ses çıkarıp konuşabilmesi değil, ortak hikayelere de inanabilmesiydi.
Çünkü bu inanç sayesinde birbirini ömründe hiç görmemiş binlerce hatta milyonlarca yabancı insan aynı amaç uğruna kusursuz bir uyumla işbirliği yapabiliyordu. Sapiens'in vahşi doğadan sıyrılıp dünyanın dört bir yanına yayılmasını sağlayan asıl süper güç de işte bu zihinsel ortaklıktı. Biz dünyayı fethederken gezegenin diğer köşelerindeki kader ortaklarımız yani Neandertaller ve Denisovalılar gibi diğer insan türleri zamanla tarih sahnesinden silindi. Tabii bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği hala antropoloji dünyasının en büyük gizemlerinden biri. Ancak bugün modern genetik araştırmaları daha önceki programlarda da bahsettiğimiz önemli bir şey söylüyor. Biz o kuzenlerimizi tamamen yok etmedik. Belirli bölgelerde onlarla karşılaştık, çiftleştik ve bugün Afrika dışındaki birçok insanın hücrelerinde hala Neandertal ve Denisova DNA'sından paha biçilmez izler taşıyoruz. İşte Harari kitabının daha ilk sayfalarında tam da bu bilimsel gerçekten yola çıkarak zihnimizin sınırlarını zorlayan bazı kışkırtıcı sorular sormaya başlıyor. Ya o kayıp kuzenlerimiz yani Neandertaller bugün hala aramızda yaşıyor olsaydı? Şöyle bir hayal edin. Nasıl bir dünyada, nasıl toplumlar kurardık? Hukuk sistemlerimiz, vatandaşlık anlayışımız, dinlerimiz ve ahlaki değerlerimiz bugünkünden ne kadar farklı olurdu? Mesela dini metinler Adem ile Havva'nın Neandertallerin de atası olduğunu yazar mıydı? Ya da Roma İmparatorluğu döneminde lejyonların ön saflarında Neandertal savaşçılar görev yapar mıydı? Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi o meşhur girişinde tüm insanlar eşit doğar yerine tüm homo türleri eşit doğar diye mi ilan edilirdi? Ve Karl Marx o meşhur manifestosunda dünyanın bütün işçileri birleşin yerine dünyanın bütün insan türleri birleşin çağrısını mı yapardı? Belki de bugün çok net şekilde kabul ettiğimiz bütün insanlar eşittir fikri hiçbir zaman var olmayacaktı. Onun yerine farklı insan türlerinin haklarını, sınırlarını ve rollerini tartışmak zorunda kaldığımız çok daha karmaşık, belki de çok daha adil bir toplumsal düzen inşa etmek zorunda kalacaktır. Kuşkusuz bu soruların hiçbirinin kesin bir cevabı yok. Ama zaten Harari'nin de amacı bizi kolaya alıştırıp hazır cevaplar sunmak değil. Bizi konfor alanımızdan çıkarıp insan olmak dediğimiz şeyin aslında ne anlama geldiğini bize yeniden bambaşka bir gözle düşündürmek. Bilişsel devrimle zihnimizin sınırlarını genişlettikten sonra insanlık tarihinin seyrini geri dönülmez bir şekilde değiştiren o ikinci büyük dönüm noktasına geliyoruz. Yaklaşık 12 bin yıl önce dünyanın farklı bölgelerindeki atalarımız milyonlarca yıldır sürdürdükleri o özgür, avcı toplayıcı yaşamı yavaş yavaş terk edip toprağa yani yerleşik hayata yönelmeye başladılar. Bu dönüşüm hepimize ilkokuldan beri insanlığın en büyük zaferi olarak anlatıldı değil mi? Köyler kuruldu, nüfus patladı. Zamanla o küçük köyler devasa şehirlere, devletlere ve karmaşık yönetim sistemlerine dönüştü. Derken yazı icat ettik. Bilgi artık nesilden nesile kusursuz bir şekilde aktarılmaya başlandı ve bugün gurur duyduğumuz o şanlı uygarlığımızın temelleri atıldı. Ancak Harari bu pembe tabloya ve hepimizin ezbere bildiği bu başarı hikayesine alışılmışın dışında bir pencereden bakıyor. Ona göre tarım devrimi insan toplumlarının büyümesini sağlamış olsa da tek tek bireylerin yaşam kalitesini arttırmadı. Hatta tarım devrimini tarihin en büyük aldatmacası olarak nitelendiriyor. Bu radikal yaklaşım geçtiğimiz haftalarda incelediğimiz Jared Diamond'ın tarımı insanlık tarihinin en büyük hatası olarak gören felsefesiyle de birebir örtüşüyor. Peki tarım neden bir hata ya da aldatmacı olsun ki? Harari'nin argümanı şu. Evet, tarım sayesinde çok daha fazla gıda ürettik. Ama karşılığında çok daha fazla çalışmak zorunda kaldık ve özgürlüğümüzden vazgeçtik. Üstelik yerleşik yaşam salgın hastalıkların yanı sıra insanlık tarihini kana bulayacak fikirlerin yayılmasını kolaylaştırdı. Benim tarlam, benim evim fikri toplumsal eşitsizliklerin, sınıfların ve acımasız hiyerarşilerin doğmasına zemin hazırladı. Elbette her tarihçi bu karamsar tabloya katılmıyor. Ancak Harari'nin bizi yüzleştirmek istediği asıl gerçek şu. Tarım insan türünün toplam nüfusunu ve küresel gücünü arttırmış olabilir. Ama bu tek tek herkesin daha sağlıklı ya da daha huzurlu yaşadığı anlamına gelmiyor. Biz tür olarak kazandık ama birey olarak kaybettik.
Fakat bu madalyonun bir de çok daha karanlık ahlaki bir yüzü var. Tarım devrimi insanlığa sadece bitkileri değil, hayvanları da köleleştirme gücü verdi. İnekler, koyunlar, tavuklar evcilleştirildi. Bizim gibi can taşıyan, acıyı ve şefkati hisseden bu canlılar beslenmemiz, ulaşımımız ve üretimimiz için birer ürüne dönüştürüldü. Harari işte tam bu noktada modern dünyanın gözlerini kapattığı o büyük vicdani yaraya parmak basıyor. Milyonlarca, bugün ise milyarlarca evcil hayvanın sadece ve sadece insan ihtiyaçları doğrultusunda endüstriyel bir nesne gibi yetiştirilmesi, onların doğal yaşamlarından koparılması tarih boyunca yeryüzünde görülmüş en büyük sömürü sistemidir diyor. Yani dostlar, Sapiens bu bölümde sadece geçmişi anlatan kuru bir tarih kitabı olmaktan çıkıyor. Aynayı doğrudan bizim yüzümüze tutuyor ve soruyor. Güçlenmek uğruna kendi özgürlüğümüzden vazgeçtiğimiz, diğer canlılara ise acımasız bir esaret yaşattığımız bu medeniyet gerçekten övündüğümüz kadar masum mu? Ve nihayet bugünkü dünyayı inşa eden o üçüncü büyük dönüşüme geliyoruz. Bilimsel devrim. Yaklaşık 500 yıl önce başlayan bu süreç insanlık tarihinin yönünü artık geri dönülemeyecek şekilde değiştirdi. Peki bu devrimi geçmişteki tüm gelişmelerden ayıran şey neydi biliyor musunuz? İnsanların muhteşem ve yeni bir şey keşfetmesi değil. Aksine kendi cehaletlerini kabul etmeye başlaması. O güne dek insanlık evrene dair bilinmesi gereken önemli her şeyin zaten kutsal metinlerde ve kadim geleneklerde anlatıldığına, geriye keşfedecek bir şeyin kalmadığına inanıyordu. Fakat modern insan belki de tarihinin en cesur, en önemli itirafını yaptı. Bilmiyorum dedi. İşte bu itiraf her şeyi değiştirdi. Çünkü bir şeyi bilmediğini kabul etmek, onu araştırmanın, merak etmenin ve keşfetmenin ilk adımıdır. İnsanlık ilk kez dogmalardan sıyrılıp sorular sordu, gözlemler yaptı, deneyler yürüttü ve bulduğu her sonucu sürekli olarak sınadı. Bilimin o şüpheci, meraklı ve sınır tanımayan yapısı işte böyle doğdu. Bu yeni bilgi üretme biçimi laboratuvarların duvarlarını aşarak dünyayı da baştan yarattı. Teknolojik gelişmeleri tetikledi, küresel ticaret ağlarını büyüttü ve modern dünya ekonomisini şekillendirdi. Şimdi şöyle etrafınıza bir bakın. Bugün hayatımızın merkezinde olan ne varsa, içtiğimiz modern ilaçlardan cebimizdeki bilgisayarlara, gökyüzündeki uydulardan şu an bu videoyu izlemenizi sağlayan internet altyapısına kadar her şey aslında o 500 yıl önce başlayan o tek itirafın, o önemli itirafın mirası. Biz bu dünyayı bilmiyoruz ama keşfedebiliriz. Sapiens cehaletini kabul ederek gezegenin en güçlü canlısına dönüştü. Ancak Harari'nin anlattığı hikaye geçmişle sınırlı değil. Tam tersine kitabın son bölümleri bizi doğrudan yarının dünyasına, geleceğe götürüyor. Genetik mühendisliği, biyoteknoloji, yapay zeka ve veri teknolojileri sayesinde Homo sapiens tarihte ilk kez yalnızca çevresini değiştiren bir tür olmaktan çıkıyor. Artık kendi biyolojik sınırlarını, kendi kodlarını da yeniden yazma potansiyeline sahip bir güce ulaşıyor. Bu devasa güç ise zihinlerimizi kışkırtan yepyeni sorularını da beraberinde getiriyor. İnsan ömrü ne kadar uzatılabilir? Zeka ile biyoloji teknoloji aracılığıyla ne ölçüde birleştirilebilir? Ve en önemlisi insan kendi evrim sürecini bilinçli biçimde yönlendirmeye başladığında hala bildiğimiz anlamda insan olarak kalabilecek miyiz? İşte Harari'nin asıl ilgilendiği, zihnini kurcalayan mesele de tam olarak burada yatıyor. Yani Homo sapiens ve onun devamı niteliğindeki Homo Deus yani Tanrı insan. Yalnızca geçmişte neler olduğunu anlatan birer tarih kitabı değil. Aynı zamanda insanlığın geleceğine dair büyük sorular soran sıra dışı felsefi denemeler. İşte bu yüzden bu program serisi boyunca Harari'nin o ezber bozan tezlerini adım adım enine boyuna inceleyeceğiz. Amacımız ne onun propagandasını yapmak ne de ona karşı bir cephe daha açmak. Sadece yazarı anlamaya, fikirlerini tartmaya ve kitaplarına özellikle Sapiens'e karşı yöneltilen haklı eleştirileri de masaya yatırmaya çalışacağız. 2 bölüm olarak hazırladığım programın şu anda izlediğiniz ilk bölümünde önce bilişsel devrimin derinliklerine inecek, ardından tarım devriminin tartışmalı sonuçlarına bakacağız.
imparatorlukların nasıl kurulduğunu, paranın nasıl küresel bir dine dönüştüğünü, inançların insanları nasıl birleştirdiğini konuşacağız ve bilimsel devrime de çok yakından bakacağız. Ve yolculuğumuzun ikinci bölümde, yani bir sonraki bölümde de en can alıcı soruyu ele alacağız. Gezegenin efendisi olan insan bir sonraki adımda neye dönüşecek? Şunu bilerek başlayalım. Homo sapiens tarih sahnesine çıktığında bu dünyada yalnız değildi. Kuzenlerimiz Neandertaller, Denisovalılar ve bugün artık adını bile bilmediğimiz başka insan türleri de aynı gökyüzünün altında yaşıyordu. Üstelik dürüst olalım. Fiziksel açıdan onlardan daha üstün, daha yapılı ya da daha güçlü değildik. O halde ne oldu da tüm insan türleri ortadan kaybolurken Homo sapiens gezegenin tek hakimi oldu? Harari'ye göre bu gizemin cevabı konuştuğumuz dilde saklı. Elbette iletişim kurmak sadece bize özgü bir mucize değil. Arılar sürülerine çiçeklerinin yerini söyler. Kurtlar kusursuz bir taktikle avlanır. Şempanzeler yaklaşan tehlikeyi çığlıklarıyla sürüdeki arkadaşlarına haber verir. Ancak insan dilini doğadaki diğer tüm canlılardan ayıran çok özel bir fark var. Hayvanlar sadece gördükleri gerçek dünyayı anlatırken insanlar var olmayan, tamamen hayal ürünü şeylerden de söz edebilir. Bir aslanın yaklaştığını haber verebilirsiniz. Ama bunu bir şempanze de yapar. Ama siz aynı zamanda gözle görülmeyen ruhlardan, ortak atalardan, gelecekte kurmayı hayal ettiğiniz bir şehirden, yapmayı tasarladığınız bir resimden ya da henüz ortada olmayan bir devletten bahsedebilirsiniz. İşte insanlığı değiştiren şey bu olmayanı anlatabilme yeteneğiydi. Bu sayede atalarımız sadece akrabalık bağlarıyla değil, ortak hikayeler etrafında da bir araya gelmeye başladı. Kabile efsaneleri, kutsal semboller ve paylaşılan inançlar birbirini ömründe hiç görmemiş yüzlerce ya da daha fazlası insanın aynı amaç uğruna tek bir vücut gibi hareket etmesini sağladı. Binlerce yıl sonra kuracağımız o dinler, krallıklar, imparatorluklar ve hatta bugün içinde yaşadığımız ekonomik sistemler işte o mağara ateşinin başında fısıldanan ortak anlatılar üzerine inşa edildi. Harari bu yapılara kurgusal düzenler diyor. Buradaki kurgu kelimesi sizi yanıltmasın. Yalan ya da sahte anlamına gelmiyor. Aksine milyonlarca insanın ortaklaşa kabul ettiği zihinsel ve toplumsal birer gerçekliği ifade ediyor. Kısacası bizi diğer türlerden ayıran o nihai süper güç ne keskin dişlerimizdi ne de kas gücümüzdü. Bizim gücümüz ortak hikayelere inanabilme ve o hikayelerin etrafında devasa olduğu kadar da uyum yeteneği yüksek işbirlikleri kurabilme kapasitemizdi. Milyonlarca yabancıyı bir araya getiren tek şey zihnimizdeki o görünmez bağlardı. Bu noktada Harari'nin dikkat çektiği duyunca da çok şaşıracağınız ilginç bir ayrıntı var. Dedikodu. Bugün dedikoduyu genellikle olumsuz, boş ve zaman kaybı bir alışkanlık olarak görürüz, değil mi? Ancak evrimsel açıdan bakıldığında durum hiç öyle değil. Dedikodu aslında insan topluluklarının kurulmasını ve büyümesini sağlayan o gizli kahraman. Şöyle düşünün. Küçük bir avcı toplayıcı grupta yaşıyorsunuz. Hayatta kalmak için gruptaki kimin güvenilir olduğunu, kimin arkadan iş çevirdiğini ya da kimin tembellik yaptığını bilmek zorundasınız. Dünkü avda kim saklandı? Topladığı yemişleri kim gizlice tek başına yedi? Mamut avında yanımıza almak için kime güvenebiliriz? İşte bu hayati soruların cevabı o mağara ateşinin başında yapılan ilk fısıldaşmalarda, yani o ilk dedikodularda saklı. İnsanlar birbirleri hakkında konuşarak kiminle dost, kiminle düşman olacaklarını, kime güvenip kimden kaçacaklarını öğrendiler. Nitekim ünlü antropolog Robin Dunbar da insan dilinin bu kadar keskinleşmesinin ardındaki asıl nedenin bu karmaşık sosyal ilişkileri yönetme ihtiyacı olduğunu savunuyor. Yani bizler sadece çevremizdeki tehlikeli aslanları anlatmak için değil, birbirimizin ne yaptığını, kimin kiminle ittifak kurduğunu takip etmek için de bu dili geliştirdik. Ancak zamanla insanlar yalnızca birbirleri hakkında konuşmakla yetinmediler. Kabileler büyüdükçe anlatılan hikayeler de büyüdü. Çünkü dedikodu diyelim en fazla 150 kişilik bir grubu bir arada tutuyordu. Daha büyük kitleler için çok daha büyük bir büyü gerekiyordu. Ortak mitler, ortak efsaneler. Zamanla ortak atalar, kutsal semboller, efsaneler ve büyük inançlar, dinler ortaya çıktı. Bu sayede daha önce ömründe hiç karşılaşmamış, birbirinin adını bile duymamış insanlar bir anda aynı topluluğun, aynı inancın parçası haline geldi.
Harari'ye göre insanlık tarihinin yönünü değiştiren asıl olay buydu. Bilişsel devrimle zihnimizin sınırlarını genişletip dünyayı fethettikten sonra insanlık tarihinin seyrini geri dönülmez bir şekilde değiştiren o ikinci dönüm noktasına geliyoruz. Tarım devrimi. Yüz binlerce yıl boyunca doğada özgürce koşan, avlanan, göç eden atalarımız bitki yetiştirmeye ve hayvanları evcilleştirmeye yöneldi. Ancak az önce de belirttiğim gibi Harari, uygarlığımızın temelini oluşturan tarım devrimini tarihin en büyük aldatmacası olarak nitelendiriyor. Peki ama neden? Bir medeniyet inşa etmek nasıl aldatmacı olabilir? Harari düşüncesini açıklamak için ilginç bir örnek veriyor. Buğday. Tarih kitaplarında hep aynı tanıdık hikaye okuyoruz. İnsan zekasıyla doğaya hükmetti, tarımı keşfetti ve yerleşik hayata geçti. Peki gerçekten öyle mi? Şimdi soruyu tersinden soralım. İnsanlar mı buğdayı evcilleştirdi yoksa buğday mı insanları kendi evrimsel başarısı için çalışan birer köleye dönüştürdü? İşte Yuval Noah Harari okuyucunun bu konforlu alanını sarsmak istiyor. Buğdaya bilinçli bir aktör rolü vererek sanki onun sinsi bir planı varmış gibi edebi bir ters köşe yapıyor. Ve haksız da sayılmaz. 10 bin yıl önce Orta Doğu'da sadece lokal bir ot olan buğday. Bugün kutuplardan çöllere kadar dünyanın neredeyse her metrekaresine yayılmış durumda. Milyarlarca insan yüzyıllardır onun için toprağa sürüyor, onu suluyor, dibindeki yabani otları elleri parçalanırcasına temizliyor ve ona hizmet ediyor. Harari'ye göre cevap tüm ezberlerimizi alt üst ediyor. Ona göre aslında buğday bizi evcilleştirdi. Çünkü bu süreç ilk bakışta mantıklı görünse de insanın hayatını kolaylaştırmadı. Evet, tarım sayesinde bir tür olarak toplam nüfusumuz patladı. Daha fazla gıda ürettik ama bireysel olarak hayat kalitemiz yerle bir oldu. Avcı atalarımız günde sadece birkaç saat çalışıp günün geri kalanını sosyalleşerek geçirirken bizler sabahtan akşama kadar tarlada çalışmaya mahkum olduk. Üstelik avcı toplayıcıların doğadaki yüzlerce çeşit bitki ve hayvandan oluşan o zengin, rengarenk beslenme düzeni bitti. Yerini sadece buğday gibi birkaç temel ürüne bağımlı kupkuru bir sisteme bıraktı. Zaten arkeolojik bulgular da bize acı gerçeği söylüyor. Tarımdan, yani tarıma geçişten hemen sonra insanların boyları kısaldı. Tek tip beslenmekten diş sağlıkları, ağız diş sağlıkları bozuldu ve insanlık tarihini kana bulayacak kadar o meşhur salgın hastalıklar ilk kez hayatımıza girdi. Nüfus hızla büyüyordu. Daha fazla gıda, daha fazla çocuk demekti. Ancak daha fazla çocuk ise daha fazla gıda ihtiyacını doğuruyordu. İnsanlık kendi elleriyle ördüğü ve sürekli büyümek zorunda olduğu devasa bir kısır döngünün içine hapsolmuştu. En kötüsü neydi biliyor musunuz? Artık geriye dönüş yoktu. Yeni nesiller avlanmayı, hangi otun zehirli olduğunu, doğada nasıl hayatta kalınacağını tamamen unutmuştu. Köyler, şehirler kurulmuş, kapılar arkamızdan kapanmıştı. İnsanlar bir kez yerleşik hayata geçtikten sonra artık o eski özgür yaşam biçimine bir daha asla dönemedi. İşte tam da bu yüzden bazı vizyoner araştırmacılar o eski avcı toplayıcı toplulukları ilk müreffeh toplumlar olarak tanımlar. Elbette onların hayatta toz pembe değildi. Açlık vardı. Vahşi hayvan avlarında kazalar çıkabilir, insanlar ölebiliyordu. Ayrıca doğum sırasında çocuk ölümleri çok daha fazlaydı. Ancak genel resme baktığımızda modern insandan çok daha az çalışıyor, çok daha çeşitli ürünlerle besleniyor ve belki de daha mutlu bir hayat yaşıyorlardı. Biz medeniyeti kurduk evet ama bedelini de özgürlüğümüzle ödedik. Tarım devrimi yalnızca biz insanların değil, gezegeni paylaştığımız diğer canlıların da kaderini tamamen değiştirdi. İnekler, koyunlar, keçiler ve tavuklar yeryüzünde tarihte hiç olmadığı kadar çoğaldı. Sayıca kazandılar ama onların da yaşam kaliteleri yerle bir oldu. Az önce de belirttiğim gibi tarih sahnesinde ilk kez milyonlarca canlı doğanın özgür birer parçası olmaktan çıkarılıp insanın ekonomik ihtiyaçları için çalışan endüstriyel birer nesneye dönüştürüldü. Üstelik tarım insan topluluklarının içinde de acımasız hiyerarşiler oluşturdu. Toprak, mülkiyet, servet ve miras bir anda hayatımızın merkezine oturdu. Şehirler büyüdü, devletler kuruldu, vergiler toplandı ve o vergilerin kaydını tutma ihtiyacı yazının icadını hızlandırdı. Ama medeniyet dediğimiz bu devasa makine büyürken insanlık o görece eşitlikçi,
avcı toplayıcı günlerini tamamen kaybetti. Yerini kast sistemleri, sınıf ayrımları ve cinsiyet eşitsizlikleri aldı. Güçlü olanın zayıfı ezdiği, erkeğin kadını bir birey olarak değil, kendi mülkü olarak gördüğü ataerkil düzenler de tam bu dönemde kurumsallaştı. İşte bu noktada Harari enteresan bir tezi daha önümüze koyuyor. Uygarlık hızla ilerledi. Şehirler, gökdelenler kuruldu ama bizim biyolojimiz büyük ölçüde taş devrinde kaldı diyor. Vücudumuz, hormonlarımız ve beynimiz milyonlarca yıllık evrim boyunca savanadaki avcı toplayıcı yaşam koşullarına göre şekillendi. İçinde yaşadığımız bu modern, betonarme dünya ise insanlık tarihinin geçmişine oranla sanki dün başlamış gibi. İşte bu yüzden her birimiz evrimsel uyumsuzluk yaşıyoruz. Bunun en ilginç örneği mutfağımızda, buzdolabımızda duruyor. Beslenme tarzımız. Savanada yaşayan atalarımız için şeker ve yağ hayatta kalmayı sağlayan en değerli ama en nadir enerji kaynaklarıydı. Doğada bir bal peteği ya da olgun tatlı meyveler bulan şanslı avcı bulduğu anda midesini tıka basa doldurmak zorundaydı. Çünkü yarın ya da o hafta o besini bir daha bulup bulamayacağı meçhuldü. Beynimiz yüksek kaloriyi arzulamaya böyle kodlandı. Ama bugün market rafları, fast food zincirleri ve buzdolaplarımız o yüksek kalorili gıdalarla hınca hınç dolu. Harari'nin de dediği gibi bugün lüks apartmanlarda yaşıyor olabiliriz ama genlerimiz hala savanada dolaşan o avcı toplayıcıların genleri. Biz kıtlık içinde avlandığımızı sanıyoruz hala buzdolabına giderken. DNA'mız kıtlık koşullarına göre programlanmışken biz her yiyeceğe tek tıkla ulaşabiliyoruz. Sonuç mu? İşte eski hayatta kalma dürtülerimiz modern gıda endüstrisinin tuzaklarıyla birleştiğinde bizi obeziteye ve kronik hastalıklara sürüklüyor. Ve bu oyun sadece bedenimizle de bitmiyor. Zihnimiz de aynı tuzağın içine düşüyor. İnternet çağında beynimiz evrimsel tarihimiz boyunca hiç karşılaşmadığı yoğunlukta bir uyaran bombardıman altında. Dijital dünya tıklama arzumuzdan beğenilme ihtiyacımıza, zihinsel ve cinsel dürtülerimize kadar tüm evrimsel zayıflıklarımızı sürekli tetikliyor. Nasıl ki gıda endüstrisi bedenimizin evrimsel açlığını kullanıyorsa sosyal medya ve dijital dünyada zihnimizin evrimsel mirasını, o ilkel dürtülerimizi kendi çıkarları için manipüle ediyor. Kısacası Harari'nin tarım devrimine getirdiği bu sert eleştiri sadece tozlu raflarda kalmış bir geçmiş hikayesi değil. Biz dünyayı değiştirmeyi başardık. Evet, doğaya diz çöktürdük, şehirler inşa ettik ama kendi biyolojimizi, kendi doğamızı aynı hızla değiştiremedik. Belki de bugün modern insanın yaşadığı o bitmek bilmeyen depresyonların, kaygı bozukluklarının, obezitenin ve toplumsal krizlerin temelinde tek bir gerçek yatıyor. Bizler taş devrinden miras kalan o ilkel biyolojimizle kendi yarattığımız bu yapay modern dünyanın içinde hayatta kalmaya çalışan şaşkın canlılarız. Tarım devriminin insanları köylere ve şehirlere topladığını gördük. Peki ama birbirini hiç tanımayan, farklı dilleri konuşan milyonlarca yabancı insan nasıl oldu da tek bir toplumun devasa bir medeniyetin parçası haline geldi? Harari'nin bu soruya cevabı şu: İnsanlar ortak hikayelere inanmayı öğrendi ve bu hikayeler zamanla küçük kabileleri aşarak imparatorluklara, dinlere, uluslara ve nihayet bugünkü küresel uygarlığımıza dönüştü. İşte bu devasa dönüşüm merkezinde 4 büyük aktör var: yazı, para, din ve imparatorluklar. Okullarda yazı bize hep insanlığın en sanatsal, en büyük buluşu, şiirlerin, felsefenin doğuşu olarak anlatılır değil mi? Harari ise bu romantizme hiç katılmaz ve çok pragmatik yaklaşır olaya. İlk yazılar edebiyat yapmak için değil, vergi kayıtlarını, tahıl stoklarını, borç hesaplarını ve mülkiyet listelerini tutmak için, yani tamamen bürokrasi yüzünden ortaya çıktı. Devletler büyüdükçe bilgi depolama ihtiyacı arttı ve yazı yöneticilerin nüfusu sayıp vergileri takip ettiği bir güç aracına dönüştü. Ancak zamanla alfabeler yayıldıkça bilgi o elit yönetici sınıfın tekelinden çıktı. Yani yazı tarihte hem bir kontrol mekanizması hem de insanlığın özgürleşme aracı oldu. Fakat insanlığı yazıdan çok daha güçlü bir şekilde birleştiren bir şey vardı: para. Şöyle bir düşünün. Bugün cebinizdeki bir banknotun ya da telefon ekranınızdaki dijital rakamların kendi başına hiçbir değeri yoktur. Onları değerli kılan şey milyarlarca insanın aynı ekonomik kurallara duyduğu o sarsılmaz güvendir.
Bugün bir Türk, bir Japon, bir Brezilyalı ya da bir Kanadalı birbirini hiç tanımadan, güvenmeden ticaret yapabilir. Çünkü hepsi ortak bir şey. Paranın gücüne inanır. Harari'nin bir tespiti var. Para ekonomik güven üretirken dinler toplumsal güven üretir der. İmparatorluklar ise fethin ve baskının yanı sıra farklı halkları, dilleri ve kültürleri ortak hukuk ve ticaret ağları altında bir araya getirdi. Roma'dan Osmanlı'ya, Britanya'dan Çin hanedanlarına kadar hepsi dünyayı tek bir büyük ağda birleştirdi. Peki binlerce yıldır tıkır tıkır işleyen ve bizi internetle, küresel finansla tarihte görülmemiş ölçüde birbirimize bağlayan bu süreç şimdi nereye gidiyor? Gerçekten küresel medeniyete doğru mu ilerliyoruz? Harari'ye göre iklim değişikliği, yapay zeka, biyoteknoloji ve nükleer silahlar gibi tehditler artık ulusal sınırları aşan hepimizin ortak problemleri. Bu yüzden gelecekte hayatta kalmak için çok daha fazla uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Ancak tam bu noktada Harari'nin bu küresel vizyonuna çok güçlü ve haklı itirazlar yükseliyor. Birçok eleştirmen küresel işbirliği yapmakla tüm gücü tek bir merkeze toplamanın aynı şey olmadığını söylüyor. Nitekim Henri de Lubac ve Clive Lewis gibi önemli düşünür ve teologlar zamanında bizi tam da bu konuda uyarmıştı. Aşırı merkezleşmiş sistemler zamanla acımasız otoriter yapılara dönüşebilir diyorlardı. Çünkü güç ne kadar tek bir merkeze toplanırsa kötüye kullanılma ihtimali de o kadar artar. Bugün dünyadaki farklı devletler, farklı hukuk sistemleri ve kültürler aslında birbirini dengeleyen birer emniyet sübabı işlevi görüyor. Yani tek bir küresel otoritenin kurulduğunu hayal edin. O otoritenin yapacağı tek bir sistemik hata ya da baskıcı bir eğilim kaçacak yeri olmayan tüm insanlığı felakete sürükleyebilir. Peki o halde dünyanın ortak sorunlarına karşı küresel bir işbirliği kurmayı başarırken insanlığın özgürlüğünü koruyan o siyasi ve kültürel çeşitliliği nasıl koruyacağız? Şimdi insanlık tarihinin belki de en önemli, en hızlı dönüşümüne geliyoruz. Yaklaşık 500 yıl önce başlayan bilimsel devrim. Bu süreç yalnızca yepyeni keşiflerin yapılmasını sağlamadı. İnsanın evrene, doğaya ve en önemlisi kendisine bakışını tamamen değiştirdi. Tarım bizi toprağa bağlamıştı. Bilimsel devrim ise insanın eline doğayı alıp onu kontrol edebileceğine dair bir düşünce, bir çeşit kibir duygusu verdi. Peki neden Avrupa, neden Asya ya da Amerika değil de bu devrim Avrupa'da başladı? Harari'ye göre bunun arkasında daha önce konuştuğumuz o meşhur itiraf yatıyordu. Cehaleti kabul etmek. Ama tek neden de bu değildi. Avrupa antik Yunan'dan kalan o teorik düşünce mirasına zaten sahipti. Daha da önemlisi kıta tek bir imparatorun ya da tek bir merkezi otoritenin kontrolünde değildi. Krallıklar, prenslikler, şehir devletleri ve kiliseler arasında da bitmek bilmeyen bir güç savaşı vardı. Bu parçalı, çok sesli yapı aykırı fikirlerin tamamen susturulmasını imkansız kılıyordu. Üstelik şehirlerde teoriyi üreten bilginlerle pratiği yapan zanaatkarlar yani mercek ustaları, saat yapımcıları, demirciler yan yana yaşıyordu. İşte bu evliliğin sembolü Galileo oldu. O sadece gökyüzüne bakıp felsefe yapmadı. Deneyler tasarladı, ölçtü, biçti ve teorilerini matematiksel olarak sınadı. Modern bilim işte şüphe, deney ve matematiğin birleşimiyle patladı. Ancak bilim laboratuvarlarda yalnız başına yol almadı. Bilimsel devrim Avrupa imparatorluklarının sömürgecilik dalgası ve yükselen kapitalizmle birlikte kol kola ilerledi. Temel fikir çok basitti. Kazanılan serveti lüks saraylara harcamak yerine yeni yatırımlara dönüştürmek. Yeni yatırımlar daha fazla üretim. Daha fazla üretim daha çok kar. Daha çok kar ise bilime daha çok fon demekti. Bu devasa döngü dünyayı zenginleştirdi ama üretilen devasa miktarda malları satmak için neredeyse yepyeni bir din yaratmak zorunda kaldık. Modern tüketim kültürü. İnsanlık ilk kez ihtiyaçlarının ötesinde sırf sistem dönsün diye tüketmeye programlandı. Peki asıl soruya gelelim. Bunca güç, bunca ilerleme, teknoloji ve zenginlik bizi daha mutlu yaptı mı? Harari bu konuda yüzümüze adeta tokat gibi çarpan bir gerçeği hatırlatıyor. Sanayi ve bilgi devrimi bize muazzam bir güç kazandırdı ama mutluluk getirmedi diyor. Bilimsel araştırmalar net bir şekilde gösteriyor ki belirli bir refah seviyesinden sonra gelirinizin artması mutluluğunuzu zerre kadar arttırmıyor. Çünkü insan psikolojisi inanılmaz bir uyum mekanizmasına sahip. Buna psikolojide hedonik adaptasyon diyorlar.
Bugün hayatınızı değiştirecek büyüklükte diyelim bir piyango kazansanız bile o tavan yapan mutluluğunuz en fazla birkaç yıl sürüyor. Ve siz sonrasında yine o eski standart mutluluk seviyesine geri dönüyorsunuz. İnsanlar sürekli yeni koşullara alışır ve elde ettiği lüksü zamanla sıradan, doğal bir şeymiş gibi kabul eder. Üstelik bu psikolojik tuzağa az önce bahsettiğimiz o büyük evrimsel uyumsuzlukta eşlik ediyor. Bizler teknolojik olarak 21. yüzyılın dijital dünyasında yaşıyoruz ama bedenimiz ve içgüdülerimiz hala taş devrinde savanada koşturuyor. Atalarımız için doğada milyonda bir bulunan şeker, yağ veya cinsel uyaranlar bugün telefon ekranımızda ya da köşe başındaki markette neredeyse sınırsız ve çok ucuz. Kıtlık koşullarına göre evrimleşmiş o ilkel beynimiz ise bu yapay bolluk karşısında ne yapacağını şaşırıyor. Bağımlılıkların ve bunalımların içine düşüyor. İşte bu yüzden bilim bize daha uzun bir ömür, akıllı telefonlar, klimalı odalar ve konforlu bir yaşam verdi. Ama ruhumuzu iyileştiremedi. Harari'nin dediği gibi eğer elimizde gerçek bir mutluluk ölçer cihazı olsaydı Amerika'nın en zengin, en lüks bölgesi olan Orange County'de yaşayan bir milyarderle Hindistan'ın en yoksul mahallesinde hayatta kalmaya çalışan bir parya, bir insan, bir sınıf dışı outcast'in içsel mutluluk düzeyleri arasında tahmin ettiğimizden çok daha küçük bir fark olduğunu görecektik. Çünkü insan zihni dışarıda ne koparsa kopsun günün sonunda kendi fabrika ayarlarına dönüyor. Bilim, sanayi ve teknoloji bize bu gezegende daha önce hiçbir canlının hayal edemediği tanrısal bir güç kazandırdı. Ancak Harari'nin en can alıcı sorusu tam bu noktada. Yani birinci bölümün sonunda bizi bekliyor. İnsanlık bu muazzam gücü yalnızca dış dünyayı, doğayı değiştirmek için mi kullanacak yoksa çok yakında kendi biyolojisini, kendi türünü de değiştirmeye mi başlayacak? Yani diğer bir ifadeyle biz Homo sapiens olarak yolun sonuna mı geldik? İşte serimizin muhtemelen yarın yayınlanacak olan ikinci bölümünde tam da bu kışkırtıcı sorunun Homo Deus yani Tanrı insan adı verilen geleceğin muhtemel yeni insan türünün peşine düşeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.